sandalyeyi kuru eskitme yapacağım ben. Onu da nasıl yapıyorum? Aslında bazı videolarımda var ama şimdi yine tekrar göstereyim istedim yine. Cadence Hybrid Multi Surface kullanıyorum bunun için ama tabii eskitme pudrası da kullanılabilir yine bu tarz işlemler için. Ama bilmiyorum, ben bu şekilde yapıyorum kuru eskitmeyi. Ve bunun verdiği eskitme benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle normal bu nalburlarda satılan kestirme fırçaları deriz bunlara. Bunlardan var benim böyle. Bunları sırf bunun için kullanıyorum, böyle eskitme yapmak için. Şimdi böyle fırçaya değdi değmedi şeklinde böyle alıyorum. Hopi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Böyle yanıma bir kağıt gibi bir şey alıyorum. Peçete de olabilir bu. Böyle hazırlığını bırakıyorum. Bunun üzerine sürdürüyorum böyle. Daha sonra bastırmadan nasıl desem, sanki süpürür gibi, süpürme yapar gibi ama tabii bu işlemi yine bastırmadan yapıyoruz. Yani böyle bu kenar, yani şu köşe kısımları var ya, buraları mesela normalde zımpara yaparak da eskitebiliriz ama ben ne yapıyorum şu an? Bakın bu şekilde böyle yapıyorum. Ne oluyor? Buraları beyazlamış oluyor. Yani eskitme görünümü vermiş oluyoruz. Bu rölyef pasta deseni de bu şekilde kuru eskitme yapınca daha güzel meydana çıkıyor. Yani elinizde eskitme pudrası yoksa ve bu tarz bir işlem yapmak istiyorsanız böyle benim yaptığım gibi kuru eskitme yapabilirsiniz.
Sandalyeyi gördüğünüz gibi bir güzel paketledim. Yani işimi sağlama almak istedim. Neden? Şimdi burasını kumaş boyasıyla renklendireceğim. Ama sprey boya kullanacak olduğum için diğer taraflarına taşmasını istemedim. Sıçrar çünkü illaki. Bu yüzden bu şekilde şu şeriti yapmak istediğim için ortayı, o yüzden maskeleme bandıyla yapıştırdım. Daha sonra da bu naylonları yapıştırdım buralara sıçramasını istemediğim için. Şimdi hangi boyayı kullanacağım onu da göstereyim. Cadence sprey kumaş boyası. Beyaz renkti bu. Bu sprey kumaş boyalarında çok fazla renk seçeneği yok. Mesela özellikle gri renk yok. Ben de bu şeriti gri renk yapmak istediğim için beyaz sprey kumaş boyasının içerisine yine bu Cadence'in Style Matte kumaş boyası. Bunların içerisine ilave ettim. Kendi istediğim şekilde bir gri tonu oluşturdum. Şimdi onu uygulayacağım. İyice çalkalıyorum önce bir. Öncelikle şuradan başlayacağım. Şimdi biraz saç kurutma makinesi. Sandalyeyi kumaşı zımbaladığım kısımların, daha doğrusu zımbaların tam üzerine bunu yapıştıracağım. Ve şimdi bunu da yine aynı boya ile boyayacağım.
dursun. Daha sonra bunu ütüleyeceğim ben. Ütüyle boyayı sabitleyeceğim daha doğrusu. Ondan sonra sıcak silikon tabancasıyla yapıştıracağım sandalyeye. Tabii ki daha sandalyeyle benim işim bitmedi. Bu kumaş transferi oluyor Cadence'in. Bunun sadece şu desenini düzgün bir şekilde kesmeye çalıştım. Tabii şuralarını da kestim normal olarak şu griler gelmesin diye. Şimdi bunu uygulayacağım. Kumaş transferini bu kısmı değil de kağıt olan kısmını yapacağımız yere koyuyoruz. Şimdi kumaş transferini yapmak istediğim yere düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Buralarını kestiğim için elimle sabitlemeye çalışıyorum şu an. Bu yapışan bir şey değil. Yani şu an yapışmıyor. Bunu ütü ile kumaşa sabitleyeceğim ben. Buharsız ütü ile yaklaşık bir 1-2 dakika dairesel hareketlerle ütüleyeceğim. Daha sonra kumaşa geçmiş olacak. Önce biraz şöyle yapışmasını sağlıyorum ki kaymasın ben yaparken. Buharsız sıcak ütüyle bu şekilde kumaşa geçiriyoruz desenimizi. Yaklaşık 1-2 dakika dediğim gibi ütülemek gerekiyor.
Bu kumaş transferlerinden yastık kılıfı, daha sonra kırlent çalışmalarım olmuştu. Onları da yine YouTube kanalımda videolarını bulabilirsiniz. Daha sonra kağıdı kaldırmak için kağıdın soğumasını bekliyoruz. Kağıt soğurken ben şu kısımlarını biraz ütüleyeyim. Saç kurutma makinesiyle ısı verdim ama tabii yine ütünün verdiği ısı gibi olmuyor. Buralarını da boyamıştım biliyorsunuz. Bakın bu şekilde yavaş yavaş kaldırıyorum. Eğer ki böyle kaldırırken baktığınız desen tam yapışmamış gibiyse hemen orada tekrar düzeltip bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Evet.